Zehra benim karım. Doğal olarak bu evin hizmetçisi değil, bu evin hanımı. Neye dayanarak bu kanıya vardınız anlamadım. Ömer. Bilemezdim. İlk kez gördüğüm için. Evet. Düğüne gelseydiniz görürdünüz. Gelemezdim. Biliyorsun, az evvel kapıda bir karışıklık oldu. Yanlış anlamışım. Kusura bakmayın. Önemli değil. Tekrar hoş geldiniz. Ayşeciğim. Seni ne kadar özledim bilemezsin yavrum. Uzun zaman oldu. Keşke gelmeden önce haber verseydiniz. Böylesinin daha uygun olacağını düşündüm. Kimsenin rutinini bozmak istemedim. Ayşeciğim, gerçekten çok alımlı, çok zarif bir kadınmış. Teşekkür ederim. Siz aradan geçen onca yıla rağmen hiç değişmemişsiniz. Ömer, Lütfen. Siz rahatınıza bakın. Benim ufak bir işim var. Görüşürüz. Mahalleden gidiyorsun ve hiçbir şey söylemiyorsun, öyle mi? Bunu nereden çıkarttın? Koliler. Ha, bunlar mı? Bunlar çöp, ıvır zıvır.
Bir şey merak ediyorum. Neye gönül koydun sen? Veda etmeden gidecek olmama mı? Yoksa mahalleden gidiyor olmama mı? Gitmiyorsunuz ama ben dükkana gideyim. Senin yanında olacağımı söyledim. Ben sözümü tutarım. Gittin. Peki yıllar sonra neden geldin? Anne, anne nereye gidiyorsun? Anne, anne, anne nereye gidiyorsun? Anne, anne nereye gidiyorsun? En iyi bildiğiniz şey gitmek. Ömer. İyi misin? Babaannen. Bu konu seni hiç ama hiç ilgilendirmez. Çok gergin görünüyordun. Konuşmak iyi gelir diye düşündüm. Seninle konuşacağımı mı düşündün? Asyacığım nerede? Çok merak ediyorum. Fotoğraftakiler kadar güzel. Buralardadır. Babaannesiyle dolaşmaya çıkmıştı. Babaannesiyle mi? Nihat'ın halasına babaanne diyor. O da sağ olsun torunu gibi seviyor Asya'yı. Ne güzel. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahşende ben. Ayşe ve Ömer'in babaannesi. Ay öyle mi? Ay. Hoş geldiniz. Ay ben de Cevriye. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Ay keşke haber verseydiniz, hazırlık falan yapardık. Asyacığım. Fotoğraftakilerden çok daha güzelsin. Prensesler gibi. Gel canım. Gel yanıma. Ben bakayım, Hediye abladır. Alışverişe gitmişti. Asyacığım. Babaannene yüzünü göstermeyecek misin? Sabah. Benim. Canım hoş geldin. Hoş bulduk kızım.
Selin, bir dakika odama gelir misin? Buyurun Nihat Bey. Otursana. Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Dinliyorum. Ama konuştuklarımız bu odadan çıkmayacak. Tabii Nihat Bey, hiç kuşkunuz olmasın. Allah'ım, neler yaşamışsınız. Hala şoktayım. Seni kurtarmak için kendini siper etti, öyle mi? Dediğim gibi Zehra. O adam sana deliler gibi aşık. Seni canından daha çok seviyor. Öyle mi diyorsun? Soruyor musun bir de? Hiç mi düzelme yok? Bunca olan biten şeyden sonra da mı? Maalesef. Allah Allah ya. Kafasında hala bana dair şüpheler var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama öğreneceğim. İşte bu Zehra. Yapman gereken tam da bu. Senin için kendi canını bile ortaya koyan bir adam böyle davranıyorsa bir yerlerde kayış kopmuş demektir. Dediğim gibi bir nedeni olmalı ve o neden her neyse öğrenmemiz lazım. Bazen acaba birisi kulağına seninle alakalı yalan yanlış bir şeyler mi fısıldadı diye düşünmeden edemiyorum. İyi de kim der, ne der, niye der ki? Yani bilmiyorum. Ömer zengin, yakışıklı bir adam sonuçta. Etrafında ona göz koymuş biri, bir kadın. Yok canım. Sanmam. Diyelim ki var. Olsa ne yazar? Ömer'in gözü senden başkasını görür mü hiç? Yoluna milyon tane kadın çıksın. Aha, şuraya yazıyorum bak. Ömer yine seni seçer. Adımın sabah olduğu kadar eminim bundan. İnanmıyorum ya. Nasıl unuttum ben bunu? Oho, saatte kaç olmuş? Benim hemen kalkmam lazım Zehra. Müşteriye saat vermiştim. Ha, öyle mi? Olsun. Ben yine gelirim canım arkadaşım. Sen gelirsin, görüşürüz ya. Tamam canım. Ama bak zaten bunu saymıyorum bile. Daha bir çay bile içemedik. Daha önemlisini yaptık. Konuştuk, dertleştik. Her şeyden önemlisi sen iyisin ve karşımdasın. Allah'a çok şükür. Hediyeciğim, o takımlar olmaz. Misafir takımlarımızı çıkarsaydın ya. Onlar kafi hediye. Diğerlerini misafir geldiğinde çıkarırsınız. Peki. Nezaketiniz için teşekkür ederim. Ama dediğim gibi ben misafir değilim. Ay tabii ki Bahşende Hanımcığım, ben hani ilk defa şey diyoruz ya, onun için demiştim. Selam. Siz... Gel. Böldüm mü? Yemek hazır da ona haber vermek için geldim. Ben gelmeyeceğim. Sen git. Bekletme.
Babaannenle aranızda ne yaşandı bilmiyorum. Geçmişten gelen bir mesele olduğu belli. Ona karşı çok mesafelisin. Hatta belki kırgın. Kendince haklı gerekçelerin olabilir tabii. Ama yine de... Yani böyle bir çocuk gibi odaya kendini kapatmamalısın. Kapatmaman gerekir. Sen bu ailenin reisisin. Direğisin. Senin o masada olmama gibi bir lüksün yok. Sorun her neyse, muhatabı da sen olduğun için sen çözeceksin. Hem babaannen yüzünden tüm aileyi cezalandırman hiç adil değil. Ayşe'yi, Nihat'ı, Asya'yı... Aslında o masada olman gerektiğini sen de biliyorsun. Ama Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun. Buyurun, yemek hazır. Ömer gelmiyor mu? odasında çalışıyor. Sonra Afiyet olsun. Teşekkürler Hediye abla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tuzu uzatır mısın? Teşekkürler. rica ederim. Ekmek ister misin? Olur. Ay nasıl da gözetir kocacığını. Vallahi maşallah. Benim su damlamla Ömerciğim kadar birbirine uyumlu başka çift yoktur yani Mahşenli Hanımcığım. Görüyorum. Rabbim nazarlardan korusun ikisini de. Amin. Şöyle bir dolaştım da evde hiçbir şey değişmemiş. Her şey yerli yerinde. Sadece mutfak. O da mecburiyetten. Problem çıkarıyordu. Yoksa abim evdeki her şeyi olduğu gibi muhafaza etti. Her şey değil. Babamın hatıraları hariç. Onun dışında hatırlamaktan hoşlanmadığım her şeyi, tüm anıları çöpe attım.
Kim ki bu saatte? Sabah? Selam. Gel. Abi müsait misin? Tabii. Gel Ayşe'cim. Ayşe. Neyin var senin? İyi misin? İyiyim. Yok. Ben bu bakışları tanırım. Bir şey olmuş. Hadi söyle, ne oldu? Babaannem. Ayşe. Biliyorum. Bunca yıl yoktu. Annemin Amerika'ya gittiğini duyunca geri döndü. Onu kabullenmediğini biliyorum. Annemden hoşlanmadığını da. Ayşe'cim. Bunları konuşarak canımızı sıkmayalım. Özellikle de sen. Ben senin üzülmeni hiç istemiyorum. Hem de hiç. Ben iyiyim abi. Ama senin sayende. Sen bana öyle bir kol kanat gerdin ki. Benim hem annem oldun hem babam oldun. Öyle bir kol kanat gerdin ki bana. Hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmedin. Abi sen benim canımsın. Şu dünyadaki en sağlam dayanağım, en büyük şansımsın. İyi ki varsın. Sen olmasan ben ne yapardım? İnan bilmiyorum. Ayşe'cim. Sen de benim bir tanemsin. Canımsın. Küçük kız kardeşimsin. Her şeyimsin. Canım abi. Ayşe. Sen yalnız değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın. Ben varım. Çok güzel bir kızın var. Nihat var. Yok abi. Ben biliyorum. Ne olursa olsun sen beni bırakmazsın. Asla bırakmazsın. Tabii ki bırakmam. Hiçbir zaman bırakmam seni. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızmandan korkuyorum. Ben sana kızacağım. Mümkün mü böyle bir şey? Değil mi? Tamam o zaman söylüyorum. Biliyorum. Babaanneme çok öfkelisin. Seni çok iyi anlıyorum. Hatta hak da veriyorum.
Beni anlamana sevindim. Ama aradan bunca yıl geçti. Ya bu aranızdaki gerilim beni çok korkutuyor. Ben huzurumuzun bozulmasından çok endişeleniyorum. Ayşe'cim. Korkma. Hiçbir şey olmaz. Ben seni mutsuz edecek hiçbir şey yapmam. Anahtarı almaya geldin demek. Olmadığını sonradan fark ettim. Çok sağ ol. Ben gideyim o zaman. Gitme. Yani hemen gitme. Zaten üşümüşsün. Ben bir şey getireceğim sana. Geliyorum hemen. Ilamur yapmıştım kendime. İçinde limonla elma da var. İçin ısınır. Çok teşekkür ederim. Aç mısın? Bir şeyler söyleyeyim, beraber yeriz. Yok, tokum ben. Ya bunu içince giderim zaten. Ne acelem var ki? Yani saat kaç oldu? Ne yapacaksın dükkanda? Yatacağım. Bu saatte ne yapabilirim ki? Burada uyu. Yukarıda bir odan var, biliyorsun. Giderken de üşüyeceksin. Hasta olup başıma bela alma diyorsun yani. Öyle bir şey demediğimi biliyorsun. Seve seve bakarım ama... hasta olma. Söylemeyeyim diyorum ama... yani korkma diye. Dışarıda başıboş bir sürü köpek var. Ben de o yüzden gitme demiştim zaten. İstediğin bir şey var mı? Yok. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani yemeğe geldiğin için. Elektrikler gitti. Gerçi konağın tesisatını değiştirmiştik ama... jeneratör niye devreye girmedi ki? O ses neydi? Fırtınanın şiddetinden bir şeyler devrilmiş olmalı. Ben korkudan
Şaşırdım. Karanlıktan... Korktuğunu biliyorum. Hı hı. Benim telefonum nerede? En azından ışığıyla. Ha, şu mumları yakalım, çakmak olacaktı. Uzun sürer mi? Ne? Uzun sürer mi? Ne uzun sürer mi? Elektrik kesintisi. Yani bilmiyorum. Arızanın büyüklüğüne bağlı. En iyisi uyumak. Yani yapacak başka bir şey yok. Buyurun Murat Bey. Merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz? Sağ olun, çalışıyoruz. Bugün sizinle ve eşinizle görüşmemiz mümkün mü acaba? Zehra Hanım'a sormak istediğim bir şeyler vardı da. Tabii ki biz birazdan şirkette oluruz. Güzel. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bir yere mi gideceksin? Yo, neden sordun? Hiç. Bir planım yok. Evdeyim. Anladım. Bir şey mi oldu? Yo. Yani kirpiğin düşmüş. Öyle mi? Sağda. Tamam. Bu elindekiler ne? Ha, bunlar pansuman için. Hadi otur da temizleyip tekrar sargı yapalım. Bence gerek yok. Olur mu? Daha hiç iyileşmedi ki. Hadi otur. Dur bir dakika. Şimdi oksijenli suyla temizleyeceğim. Ama birazcık yanabilir.
Bu kadar yetmez mi? İyice temizledim. Şimdi tekrar saralım. Aslında şanslısın. Neden? Kesik çok hızlı kapanıyor. Ben en başta söylemiştim sana. Yani bu kadar büyütmeye gerek yok. Olur mu? Küçük görünüyor ama aslında çok derin. Bitti mi? Bitti. Tamam. Ben hallederim. O kadar da giyindim. Hiç fark etmedi bile. Çocuklar hep böyle geç mi kalkar? Yani. Değişiyor aslında. Günaydın. 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 Ömer uyanmadı mı? Uyandı. Gelir birazdan. Ben mutfağa geçiyorum Zehra Hanım kızım. Babam üstüne güneş doğan evin beti bereketi olmaz derdi. Çok tertipli, çok titiz bir adamdı. Anlıyorum. Her şeyin bir vakti zamanı vardı. Kahvaltının da, akşam yemeğinin de. Herkes de bu kurala riayet ederdi. Evde kuralları babam koyardı. Annem de uygulardı. Bir evin hanımının görevi de bu değil mi zaten? Haklısınız. Ben Günaydın. 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 Beni bekleseydin keşke. Hazırsın değil mi hayatım? Şirkete gitmemiz gerekiyor da. Öyle mi? Evet. Yani hazır değilsen bekleyebilirim. Yok. Yani gelebilirim. Çantamı alayım. Tamam. Alasmalık. İyi günler. Güle güle evladım. Kerem'in evinden çıkıyor. Ulan Kero. Şimdi anlaşıldı neden buralara kamp kurduğun.
Teo? Flash, flash, flash. Ünlü çapkın Kerem Alkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı az sonra. Ne diyorsun Teo, anlamıyorum. Büyük adamsın diyorum oğlum, büyük. Yüzünden düşen bin parça. Devam et Müge. Doğru yoldasın. Selam. Dalmışsınız, hayırdır? Ya, evet, dalmışım öyle. Hoş geldiniz. Sizi ilk defa böyle görüyorum. İyi misiniz? Oo. Baş başa kahvaltı edilmiş. Yani şu an söylediğinden tek kelime anlamadım. Oyun oynuyoruz yani. Tamam. Olur. Soru cevap yapalım. Neden buradasın? Neden bu evde? Bu mahallede? Neden o kıytırık dükkanı açtın? Burası benim evim Teo. Yani burada olmam normal. Ya, dükkana gelince... Bir, burası kıytırık değil. İki, babamla ilgili bir mesele var. Çalışmam gerekiyordu, o yüzden açtım dükkanı. Sabahla alakası yok yani. Yok. Hala saklıyorsun benden. Oğlum, demin kızı evinden çıkarken gördüm. Siz beraber yaşıyorsunuz. Ha, yok yok, asla. Ya Sabah öyle bir kız değil. Yani Sabah senin bildiğin etrafındaki kızlardan değil. Demek öyle. Çok değerli ve özel. Teo. Sabah sevgilim değil. Sevgilim değil mi dedin? Değil. Güzel. Güzel olan ne? Efendim Selin. Öyle mi? Çok sağ ol Selin. Çok sağ ol. Komiser neden bizi görmek istedi? Olayla ilgili sormak istediği şeyler varmış. Ama her şeyi anlattık. Başka ne sorabilir ki? Bir şeyden mi çekiniyorsun? Yo. Benim çekinecek bir şeyim yok. Sana tavsiyem komiserin sorduğu sorulara dikkatli cevap ver. Ağzından yanlış bir şey kaçırırsan başını ağrıyabilir. Ne demek istiyorsun? Sen benden hala şüpheleniyorsun. Benim için endişelenme. Yanlış bir şey yapmadığım için ağzımdan da yanlış bir şey kaçıramam. Alo. Tamam. Hemen alın içeri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanlış bir zamanda gelmedim umarım. Yo yo. Biz de sizi bekliyorduk. Peki öyleyse? Bu arada ne içersiniz? Demli bir çay fena olmazdı. Sen bir şey içer misin?
Hayır, sağ ol. Öyle. Ben sadece gördüm. Yani belki bir açıklaması vardır. Yani böyle konuşmak istemezdim ama kadınlar aldatıldığını genelde Burada mıydınız? Sonra konuşalım olur mu? Tabii. Benim biraz işim var. küçük hanım çok üzgün görünüyor. Nihat'cığım, karını niçin üzüyorsun? Şimdilik biraz, minicik üz. Olur mu? Çünkü bizim fotoğraflarımızı görünce çok üzülecek. Sen öyle san. Ne o? Şöyle. Ayşe sabıkalı bir şantaj suçlusunun sözlerini ciddiye almaz demek. Nereden çıkardın onu? Buradan çıkardım onu. Nereden buldun bunları? Yalan bu, iftira. Tabii. Öyledir. Şantajdan hakkında ertelenmiş ceza var. Ben de şikayetçi olacağım. Hapisten çıkmak için sağlam bir avukat bulsan iyi olur. Böyle bir şey yapmayacaksın değil mi Nihat? Tabii ki yapacağım. Hem de seve seve. Beni ailemle, karımla tehdit etmek neymiş göstereceğim sana. Nihat. Ne olur şikayet etme. Sen şikayetçi olursan gerçekten hapis cezası alırım. Ben sana olan duygularıma yenik düştüm. Yalvarırım. Lütfen ne olur şikayetçi olma. Hemen defolup gideceksin. Bir daha karşıma çıkmayacaksın. Sen buna söz ver. Ben de şikayetçi olmayayım. Tamam. Söz gideceğim. Ama Ama ne ama? bir gün. Sadece bir gün ver bana. Öyle kovulmuş gibi olmasın. Ama sadece bir gün. Sonra arkana bile bakmadan çekip gideceksin. Çok sağ ol Nihat. Daha önce de anlattım size. Eğer anlaşmayı imzalamaktan vazgeçemezsem Ömer'i öldüreceğini söyledi. Neden polise gitmediniz? Ya da konunun direkt muhatabı eşinize anlatmadınız? Çünkü durumu polise ya da Ömer'e anlatsaydım sadece Ömer'i değil, tüm Kervancıoğlu ailesini yok etmekle tehdit etti beni. Asya'yı bile bana anlaşmayı iptal ettirmekten başka bir çare bırakmadı. Siz Ömer Bey'i vazgeçirmek için ne yaptınız? Yalvardı. Ama ne yaparsam yapayım başaramadım. Ben hayatımda daha önce hiç kendimi bu kadar çaresiz hissetmedim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ömer'i kurtarmak için aklıma gelen tek çözüm onun yerine geçmekti. Zehra iyi misin sen? Ömer. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Tamam geçti. Bak ikimiz de iyiyiz.
Ya sana bir şey olsaydı? Ya o silah? Yani öleceğinizi bile bile eşinizin yerine oraya gittiniz öyle mi? Başka çarem yoktu. Ben Ömer'in ölümüne tanık olmaktansa Bu gerçekten inanılmaz. Peki, bu kadarı kafi. Fakat tekrar ihtiyaç olursa sizi rahatsız edebilirim. Ne zaman isterseniz. ben o adamların hepsinin yakalanması için elimden geleni yapmaya hazırım. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin. İşim bittiğine göre burada durmak için hiçbir nedenim yok. Can'ı arayayım. O bıraksın seni. Hala inanmıyor bana. Hala suçlu olduğumu düşünüyor. Bunu yanına bırakmam Nihat. Sana öyle bir ders vereceğim ki doğduğuna pişman olacaksın. Hayatta en sevdiğin kişinin acısını yaşayınca ölmek isteyeceksin. Asya. Ne yapıyorsun canım? Kediyle oynuyorum. Benimle oynamak ister misin? Tamam olur. Ne oynayacağız ki? Saklambaç oynayabiliriz. Tamam. Sen say ben saklanacağım. Ama öyle hemen saklanma. Yani bahçeye falan saklanma. Seni bulamayacağım bir yerlere saklan. Nereye saklanayım ki? Bilmem. Bodruma falan saklanabilirsin mesela. Tamam ama beni hemen bulma. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10